Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu çantamızı yapacağız. Çantamızın bir parçasını, yani şu ön parçayı yapmıştım. Arka parçayı da beraber yapacağız. Ara körük kısmını hazırlayacağım ve kulpunu da nasıl yaptığımı yine sizlere tarif edeceğim. Birleştirme şeklini, fermuar yerleştirmesini ve bu fermuar için şu kısmı nasıl ayarlayacağımızı da ayrıntılı bir şekilde videomun içerisinde bulabilirsiniz. Çantamız için kağıt ip kullandım. Ben bu modeli ünlü bir markada görmüştüm. Orada rafya ip kullanılmıştı ama benim elimde kağıt ip mevcut olduğu için kağıt iple yaptım. Buradan anlaşılacağı üzere istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Çantamız için kiremit rengi, turuncu ve beyaz ip gerekli. Tığ olarak da 3,75 mm tığ kullandım. 2 tane askı aparatı, bir tane de kemer aparatı kullandım. Bu aparatları tek tek ya da şu aparatlar çift olarak da satılabiliyor. Alabilirsiniz. Oldukça uygun miktarda aparatlar. Gördüğünüz gibi sapını da kendimiz yaptığımız için masraf olarak sadece ip parası ve ufak aparatlarımızın parçası. Fermuarımda yine evde ben genelde eskiyen kıyafetlerden, çantalardan çıkardığım fermuarları değerlendirerek kullanıyorum. Bu da evde olan bir fermuarım, rengi tam uyduğu için bu şekilde kullandım. Çantamızı yapmak için bir ön parça, bir arka parça, ara körük kısmı ve sap olarak 4 parça halinde örüyoruz ve birleştirme işlemlerini daha önce söylediğim gibi ayrıntılı bir şekilde videomun içerisinde bulabilirsiniz. Umarım çantamı beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sizden ricam çantaya başlamadan önce bütün videoyu bir defa izleyin, sonra tekrar başa dönün. Çünkü aralarda kaçırdığımız herhangi bir şey olursa söylüyorum, en azından tüm ayrıntılarını nerede izlediğinizi çabuk bulabilirsiniz. Nacizane bir tavsiye. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum ve çantamızın yapımına geçiyoruz. Çantamıza başlarken bu orta kısımdan başlayacağız. Normalde bir daireyi nasıl örersek bunu dairenin yarısı olarak düşünelim, D şeklinde. Buradan başlangıcı yapacağız. Giderek ve gelerek, yani dönüşlü olarak örerek şeklimizi elde edeceğiz. Turuncu ipimi elime alıyorum. Tığ olarak da 3,75 tığ kullanıyorum. Zaten ufak bir çanta olacağı için biraz iri olsun istedim örgüm. Yoksa çok sık ördüğüm için böyle çantamız biraz daha büyümüş olur kalın bir tığ ile ördüğümüz zaman. Şimdi orta kısımdan başlıyoruz. Bunu iyice sıkılaştırdım. Burayı ilmek olarak saymayacağız. Tığımın üzerine bir dolama yaptım ve ilmek aldım. Burada bir tane ilmek oluşturmuş olduk. Şöyle ipimi de çeviriyorum. Tekrar örerken aradan temizleyeceğim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlk oluşturduğumuz ilmeğin içerisine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım ve aynı boşluğa tekrar batarak üçüncü sık iğnemi de çalışıyorum. 1
2, 3 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum, döndüm. Her dönüşte bir tane zincir çekmeyi unutmayalım. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batarak bir, aynı sık iğneye batıyorum. 2. Sıradaki sık iğneye geçtim. 1, aynı yere batıyorum. 2 ve 3. sık iğneme geçtim. 1, aynı sık iğneye batarak 2. sık iğnemi de yaptım. Yani toplamda bir önceki sırada 3 olan sık iğne sayımız 2 katına çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincirimi çektim, döndüm. İlk sık iğneme çift batıyorum. Yani 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere 2. İkinci sık iğneye tek batıyorum. Sıradaki sık iğnemize geçtik. 1, aynı sık iğneye 2. Sıradakine geçiyorum. 1. Sıradakine çift batıyoruz. 1, 2 ve en son sık iğneyi de tek batıyorum. Hemen zincirimi çekiyorum. Yani bu sırada bir çift bir tek, bir çift bir tek batarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane sık iğne elde ettik. Dönüyoruz. İlk sık iğneme 1, 2 defa battım. Sıradakine 1 ve yine sıradakine 1. Bir çift 2 tek yapacağız. Şimdi çift batıyoruz. 1, aynı yere 2. Bir sonraki sık iğneye 1, bir sonraki sık iğneye 2. Bir sonraki sık iğneye şimdi çift 1, aynı yere 2. Şimdi 1 ve son sık iğneme de 1 yaparak sıramı tamamlıyorum ve hemen zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi D şeklimiz oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Her sırada 3 tane sık iğne artırmış oluyoruz. Döndük. İlk sık iğneme 1, 2 çift batıyorum yine. Şimdi 1, 2, ve sıradakine batıyorum. 3. Bir çift, 1, 2, 3 tane tek. Şimdi yine çift. 1, aynı sık iğneye 2. Sıradakine birinci sık iğne. Sıradakine ikinci sık iğne. Sıradakine üçüncü sık iğne. Şimdi sıradakine çift batıyoruz yine. 1, aynı sık iğneye 2. 1, 2, 3 tane tek batarak sıramı yine tamamladım. Ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane sık iğnemiz oldu. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Sanırım şu sıradayız ve bu sıradan sonra
şuradaki modelimiz için zemini hazırlayacağız. Orada biraz farklılık var, dikkat ederseniz. Zincirimizi çekmiştik dönüş için, çevirdim. Şimdi tek batıyoruz artık. 1, sıradakine 2, sıradakine 3. 3 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki sık iğneyi yine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptım. 3 sık iğne, şurada bir tane zincir, bir sık iğne, bir zincir, 3 sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir ve 3 tane sık iğne yapıyoruz peş peşe. 1, 2, 3. Bir zincir, bir sık iğne, bir zincir ve 3 tane sık iğne ile sıramızı tamamlayacağız. 1, 2 ve 3. Bir zincirimizi çekerek dönüş için hazırlanıyoruz. Bu sırada gördüğünüz gibi artırma yapmadık. 3 sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir. Yani bir zincirin hem sağında hem solunda birer tane sık iğnenin zincirimiz var. 3 sık iğne. Yine sıradaki sık iğnemizin hem önünde hem sonunda diyelim birer zincir. Burada da yine 3 sık iğne, bir zincir, bir sık iğne, bir zincir, 3 sık iğne olarak bitiyor. 3, 6, 9, 12, 15 sık iğne olarak 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15 sık iğne ile sıramızı tamamlamış oluyoruz. Zincirimizi çekmiştik. Dönüyoruz ve yeni sıramıza başlıyoruz. Sıradaki sık iğnemize 1, sıradakine 2 ve sıradakine 3. 3 tane sık iğne yaptık. Bir önceki sırada birer zincir çekmiştik buraya. 3 sık iğneden sonra bir zincir çekiyorum. Bir önceki sırada zincir çektiğimiz yerden boşluğa batıyoruz. Bir sık iğne yaptık. Bir zincir. Diğer boşluğa batıyoruz. Bir zincir. Bakın 1, 1, 1. 3 tane birer zincir çektik. Şimdi sıradaki sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapıyorum. 1, 2 ve 3. 3 sık iğne yaptık. Bir zincir çekiyorum. Buradaki bir zincir çektiğimiz boşluğa batıyoruz yine. Bir sık iğne, bir zincir, yine boşluğa batarak bir sık iğne, bir zincir. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. 1, 2 ve sıradakine batıyorum. 3. Bir zincir çekiyorum. Boşluğa batarak bir sık iğne, bir zincir, yine boşluğa batıyorum. Bir zincir ve 3 tane sık iğne yapıyorum.
sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Sıramızı tamamladık. Buradaki mantık 3 sık iğne, bir zincir, bir sık iğne boşluğa, bir zincir, yine boşluğa sık iğne, bir zincir. Yani 3 tane bir zincir çektik, 2 tane boşluğa sık iğne yaptık. 3 sık iğne, 3 sık iğne, 3 sık iğne, 3 sık iğne sabit. Yani 12 tane sık iğnemiz üçer üçer 4 parçaya bölündü. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırada da yine döndük, zincirimizi çektikten sonra sabit olan 3 sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Yine sıradaki boşluğa bir sık iğne, bir zincir. Bu sırada da 1 2 3 4 tane oldu, bakın bir çektiğimiz zincirimiz. Yine 3 tane sık iğnemi sık iğnelerin tepesine yapıyorum. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Bir zincir, boşluğa sık iğne. Bir zincir, yine buradaki boşluğa sık iğne ve bir zincir. Şimdi sık iğnenin tepesine 3 tane sık iğne. 1 2 3. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada sık iğnenin tepesine battım, bir zincir çektim. Hemen bu battığımız sık iğnenin yanında boşluk var, çünkü bir zinciri burada çekmiştik. Bu boşluğa batıyoruz. Sık iğne, bir zincir. Yine boşluğa sık iğne, bir zincir. Üçüncü boşluğa sık iğne, bir zincir ve sık iğnelerin tepesine 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çektik, dönüyoruz. Mantık bu. 1 2, zaten birkaç sıramız kaldı. 3 tane sık iğnemi yaptım. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen ilk boşluğa sık iğne. Bir zincir, diğer boşluğa geçiyorum. Sık iğne. Bir zincir. Bakın sık iğnelerin arasındaki boşluğa batıyorum. Battığımız yer net anlaşılsın istiyorum. Bir zincir, yine boşluğa batıyorum. Bir zincir. Bakın şimdi burada 1'de 2 oldu, 3 oldu. Bir önceki sırada şimdi 1 2 3 4 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 arasında bir zincir olan 4 sık iğne oldu tabii ki. Aradaki 3'er tane sık iğnemiz sabit demiştim. 2 ve 3. Bir zincir. Sıradaki boşluğa sık iğne, bir zincir. Sıradaki boşluğa sık iğne, bir zincir. Sıradaki boşluğa sık iğne, bir zincir. Sıradaki boşluğa ve bir zincir. Yine 3 tane sık iğnenin tepesine sık iğne. Bir zincir. İlk boşluğa batıyorum. Birinci sık iğne. Bir zincir. İkinci boşluğa batıyorum. İkinci sık iğne. Bir zincir. Üçüncü boşluğa batıyorum. Bir zincir.
ve dördüncü boşluğa batıyorum. Bir zincir, 1 2 ve 3. Bir zincir çekerek yine sıramızı tamamlamış oluyoruz. Burada bakın bu kısmı yapıyoruz. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ve 7'de bitireceğiz. Şimdi 4 olmuştu bizim sıramızda. 1 2 3 4. 3 sıramız kalmış. Buradan bir sonraki 3'e kadar yapacağım ve burada tekrar edeceksiniz aynı şekilde. Sırayı tamamlayarak uzatmak istemiyorum. 1 2 3 tane sık iğne, bir zincir, ilk boşluğa batıyorum, bir sık iğne, bir zincir, ikinci boşluğa batıyorum, ikinci sık iğne, bir zincir, üçüncü boşluğa batıyorum, 3 sık iğne, bir zincir, dördüncü boşluğa battım, dördüncü sık iğnem, bir zincir, beşinci boşluğa batıyorum, bir zincir ve sırada 3 tane sık iğnem var ve bir zincir. Şimdi nasıl tekrar edeceğiz? 3 sık iğne ve bir zincir çekerek yaptığımız kısım. Burada 3 sık iğne, yani şu baştaki 3 sık iğneyi yaptık. Buradan devam edeceğiz. Sıra sonunda 3 tane sık iğnemizle tamamlayacağız. Yeni sıramıza bir zincir çekerek dönerek başlıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve ilk boşluğa, hemen sık iğnemin dibindeki ilk boşluğa batarak sık iğne. Birinci sık iğnem, bir zincir. İkinci boşluğa, ikinci sık iğne, bir zincir. Üçüncü boşluğa, üçüncü sık iğne, bir zincir. Dördüncü boşluğa, dördüncü sık iğnem, bir zincir. Beşinci boşluğa, beşinci sık iğnemiz, bir zincir ve altıncı boşluğa bir sık iğne daha. 6 tane sık iğne yaptık, bir zincir. Şimdi burada 3 sık iğne, bir zincir çektikten sonra boşluğa batarak sık iğne, bir zincir, boşluğa batarak sık iğne, bir zincir, bu şekilde gidiyoruz. En son bir zincir. Burada 3 tane sık iğnemiz var, yani başlangıçtan buradan buraya kadar yaptığımız işlemi sona kadar tekrar edeceğiz. Sonda 3 tane sık iğnemizi de yaparak sıramızı tamamlayacağız. Bir zincirimizi çektik ve dönüyoruz. Bu sırada bakın şöyle fark ediliyor mu bilmiyorum. Bu sağda ve soldaki üçgenlerimiz küçük. Burası bir sıra daha büyük. Şimdi bu sırada bu kısımlarda artık şu yaptığımız işlemi yapmayacağız. 1 2 3 sık iğneyi yaptım. Sıradaki boşluğa sık iğne yapıyorum. Bakın zincir çekmedim ve sıradaki sık iğneye batarak sık iğne yaptım. Boşluğa batıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Boşluğa batıyorum. Sık iğnemin tepesine batıyorum. Yine boşluğa batıyorum.
sık iğnemize batıyoruz. Yani burada zincir çektiğimiz kısım tamamlanmış oluyor. Ta ki ortadaki yere gelene kadar. Ve bakın bu kısım bitti. 3 tane sık iğneye geldik. Bu 3 sık iğneyi de yine yapıyoruz. Şöyle baktığımız zaman hem boşlukları hem sık iğnenin üzerini doldurmuş olduk. Toplamda kaç sık iğnemiz oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tane sık iğnemiz olmuş. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. İlk boşluğa batarak sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir, ikinci boşluk, bir zincir, üçüncü boşluk, bir zincir, dördüncü boşluk, bir zincir, beşinci boşluk, bir zincir, altıncı boşluk ve bir zincir, yedinci boşluğa batıyorum. Bir zincirimi çektim. Ve kalan kısmı yine şu baştaki gibi başlayalım beraber. 1 2 3 sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum ve sıradaki sık iğnemin tepesine batarak da sık iğne, boşluğa, sık iğnenin tepesine derken sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Son sıramızda bakın 19 tane sık iğnenin tepesine yine 19 tane sık iğne yaptım. Yani her sık iğneye bir defa batıyoruz. Bu orta kısma yine bir önceki sırada model uygulamıştık. Burada yaptığımız gibi aynı şekilde çalışacağız. Boşluğa gelmiştim. Boşluğa sık iğne, sık iğnenin tepesine batarak da sık iğne yapacağız. Boşluğa sık iğne ve sık iğnenin tepesine sık iğne çalışarak bu kısmı da böyle tamamlıyoruz ve tüm sık iğnelere burada 19 tane sık iğnemiz var, yine tepelerine birer tane batarak sıramızı tamamlıyoruz ve çantamızın diğer tabanı da hazır oluyor. Şimdi bu sırayı tamamlayacağım ve şu beyaz kısımları yapacağız beraber. Ve parçamı tamamladım. Şimdi beyaz ipimizle üstteki detayını çalışacağız. Şöyle alt kısımda biraz ipi fazla bırakıyorum. Çantamızın iç kısmında ipimizi saklamak kolay olsun diye. Şimdi ilk ilmeğimi aldım. Şuradan başlıyorum. Zaten her parçada ipimizi koparacağız. Şurası 1 2 3 4 5 6. Evet. Birinci yaptığımız kenarlarında boşluk olan ilmeğimizin yanındaki boşluktan bir sonraki boşluğa çıktım ve sık iğne çalışıyorum buraya. Şimdi şu kenardaki 3 tane sık iğnemiz vardı biliyorsunuz. 1 2 3 sık iğnemin birisinin, yani 2 sık iğnenin arasına batarak boşluktan
ilmeğimi alıyorum ama kaydırmıyorum. Bakın dikkat edin. İçerisinden geçti ama çıkardım. Tekrar ikisini beraber alarak sık iğne yapıyorum. Bu battığımız boşluktan diğer boşluğa geçiyorum. Yine sık iğne. Kenardaki şurada bakın 1 2 3 diye saydığımız zaman şu boşluktan batıyorum. Görünen 2 sık iğne kalıyor orada. İlmeğimi aldım ama kaydırmıyorum yine. 2 ilmeği beraber topladım. Bu çalıştığımız boşluktan bir yukarıya geçiyoruz. İlmeğimizi alarak. Yine 1 2 3 bir tanesini tığımızın üzerine alıyoruz. İlmeğimizi aldık ve sık iğnemizi çalıştık. Bu boşluktan bir yukarıya atlıyorum. Yine burada 1 2 3 şurada bir tane fazladan ip görünüyor, onu da şuradan batıyorum. İlmeğimi aldım, şöyle sıkılaştırıyorum gevşediği için. Sık iğnemi yaptım. Yine boşluktan bir üst boşluğa geçiyoruz. Şimdi burada kenar kısmını tamamladık. En son sıramıza, yani köşe noktasına geldik. Burada şöyle ilmeğimi aldım. Yine sık iğnenin birini tığımın üzerine alıyorum. Şuradaki ip sanırım diğer tarafa ait. Şöyle düzelttim. Burada bir ilmeğimi çıkardım ve sık iğnemi yaptım. Köşe noktada dönüşün düzgün olması için bu boşluktan hemen çaprazdaki bir sonraki boşluktan çıkıyorum. Bir sonraki sıradaki. Ve yine köşe noktasından tam üzerine denk gelen boşluktan çıkıyorum. Ve şöyle düzelttiğimiz zaman göreceksiniz, gayet düzgün oldu. Şimdi diğer boşluklara batıyorum. Üzerindeki boşluktan çıkıyorum. 1 ve aynı noktaya ikinci defa batıyorum. Diğer boşluğa geçiyorum ve hemen üstündeki boşluktan çıkıyorum. 1 2 1 2 aradaki, şimdi 2 4 5 6 son boşluğa geldik. Bu boşluktan önce üstündeki boşluktan çıkıyorum. Son boşluğa tekrar batıyorum. Sonra çapraz köşedeki boşluktan çıkıyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi köşeye 3 defa batacağız. Ve aynı boşluktan bir sık iğneyi tığımın üzerine alarak çıktım. 3. defa battım. Aşağı inerken de yine bu boşluktan bir alt sıradaki son boşluğa çıkıyorum.
ilmeğimi aldım. Aynı boşluktan yine sık iğneyi tığımın üzerine alıyorum. Aynı boşluktan alttaki boşluğa geçiyoruz sık iğne ile ve bu boşlukları üçer defa kullanmış oluyoruz her boşluğu. Kenardan aldık. Şimdi alt boşluğa geçiyoruz. Şimdi alt boşluğa tekrar battım. Bakın sık iğneyi aldım tığımın üzerine. İlmek aldım. Çektim. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Bir alt boşluktan çıkarıyorum tığımı. Battım ve sık iğnemi tığımın üzerine aldım. Bu kısmı biraz uzatmış olabilirim ama yanılma payı olmasın diye sonuna kadar yapmak istedim. Şimdi buradan yine sık iğnemi üzerine alarak çıktım. Altı, 5, 4, 3, 2, 1. Şöyle tuttuğumuz zaman, evet, burada bir kaydırma yapmışım sadece. Hemen düzeltiyorum orayı. Sıramı düzelterek sıra sonuna geldim. Şuradaki boşluğa batacağım ama bir kenara batmışım, o yüzden açılma olmuş. En son bakın bir sık iğnemizin yanındaki boşluğa battım. Burada köşe yapacağımız için hemen sık iğnemizin altındaki boşluğa batıyorum ve bir sonrakinden çıkıyorum. Döndüm. Aynı boşluğa batarak tek sık iğnemin, yani ilk bir zincir çektiğimiz boşluğa batarak tekrar sık iğnemi yaptım. Şöyle kenardan 1 2 3 sık iğnemiz var. Birini tığımın üzerine aldım. Burada tamamlıyoruz. Makasımı aldım. Burada ilk düğüm olan uç burası. Bunu önce alta doğru çekiyorum. Düğümümüz tamamen görünmesin diye. Ve burada ilk ilmek değil, ikincisinin böyle bakın saç örgüsü görünümünün altından geçirdim tığımı. İpimi de oradan geçiriyorum. Ve bu ipimin çıktığı nokta. Bakın burası ipimin geldiği yer. İpimin geldiği yerden hem alttan hem de bu iki kat ipin altından geçtim. Aynı ipi geldiği yerden aşağı doğru çekeceğiz. Ve bu şekilde buradaki düğümümüzü de temizlemiş olduk düzgün bir şekilde. Şimdi diğer kısımları da tamamlayalım ve beraber devam edelim. Her iki parçamın da üst kısmındaki detaylarını tamamladım ve kenar kısmına kiremit rengiyle
burada yaptım, tamamladım. Buradan da şimdi sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada belirtmek istediğim bir nokta. En son şuradaki modelin üzerine bir sık iğne sıra gitmiştik. İkinci sıra sık iğneyi de gidiyoruz. Yani şuradaki model bittikten sonra 2 sıra sık iğne gidiyoruz. İkinci sırayı söylemeyi unutmuşum. O yüzden hatırlatmak istedim. O ikinci sıra turuncuyla gittikten sonra kiremit rengiyle, bakın böyle örgümüzün düz yüzü bize bakacak şekilde sağından, yani buradan yine sık iğne yaparak gidiyoruz. Dönüş kısmında bu kısmın ön yüze gelmesi için dönüşte buradan dönerek sık iğnemizin üzerinden tekrar uzun sık iğne gidiyoruz. Bakın şu ilk sıra sık iğnemizi buradan başlayarak gittik. Şimdi gelirken de bu şekilde sık iğnemizin, bakın ilk yaptığımız sık iğnenin dibine batarak, yani üzerine tekrar sık iğne yapıyoruz ve burada dolgun bir görüntü elde ediyoruz. Bütün sık iğnelerin üzerine aynı şekilde sık iğnemizi yapıyoruz. Ve şu üstteki zincirlerimizi oldukça rahat bırakın. Artık bu sıralarda artırma yapmadığımız için parçamız düzgün dursun, kasılma yapmasın. Yani çok sıkı yaparsak zincirlerimizi burada büzme olabilir. Ve son sık iğneye de batıyorum. Sık iğnemi yaptım ve ipimi buradan kesmiştim zaten. Saklayacağım. Şimdi beraber çantamızın ağız kısmına turuncu ipimizle çalışmamızı yapacağız. Turuncu ipimi elime aldım. Şimdi tam şurada bittiğimiz, yani sık iğnemizin bitirdiği noktadan başlıyoruz. Yani tam kenardan. Başlangıçta şu uç kısmı biraz uzun bırakıyorum her zaman ki örgümüzün içerisinde rahat saklayabilelim diye. Şimdi burada ilmeğimi aldım. Şöyle düğümü arka tarafa çekelim. Arkada kalsın. Bir zincir. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Daha sonra şu noktaya yapıyorum. Ve bakın her gördüğüm batacak olduğumuz yerlere netleyelim. Batıyorum ve ipi aradan yürüterek burada temizlemiş oluyorum. Şöyle düzgün durup durmadığına bakın. Çok gevşek de olmasın, sıkı da olmasın ki ağız kısmı düzgün dursun. Bakın hep şu noktaya, buraya, yani her sırada bir tane kesim batım yapın. Şu kısma örneğin. Ve sırayı bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Gördüğünüz gibi ilk sıramı tamamladım ve sıra sonuna geldim. Burada bir zincir çekerek dönüyorum. Bakın arkadan kendime doğru battım. Sık iğnenin belinden batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buradan batıyoruz. Diğer batım yerinden çıkıyoruz. Sık iğnenin belinden dolayarak
ön diş çalışıyoruz. Sık iğnenin belinden girdim. Yine sık iğne yapıyorum. Bakın buradaki ilk yaptığım sıradaki sık iğnenin üst kısmı bu tarafa dönmüş oldu ve buradaki şu dik duruşu sağlıyoruz. Yani dönerken ördüğümüz kısım düz ilerliyor. Diğer kısımda dik bir şekilde aşağı tarafı dik durduruyor. Yine bu sıramızda bu şekilde yaparak tamamlıyoruz. Son bir kez tekrar edelim. Sık iğnemin sağından batıyorum. Solundan çıkıyorum. İlmeğimi aldım. İkisini beraber aldım. Ve sıramı tamamlıyorum. Sıramı tekrardan tamamladım. Yine bir zincir çekerek dönüyorum. Ve bu sırada normal her sık iğnenin tepesine batarak sık iğne yapacağız. Böyle sık iğnemizin tepesine batıyoruz ve çantamızın ağız kısmı burası. Fermuarımızı dikeceğiz. Bu sırayı da tamamladıktan sonra zaten ipimizi keseceğiz. Burada da 2 sıra yapmıştım. Ve fermuarımızı dikeceğiz birleştirmeden önce. Şimdi fermuarımızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi ben fermuarımı deliklerini delerek hazırladım. Şimdi bunu nasıl yaptım onu göstereceğim. Başka bir fermuar üzerinde. Buradaki deliklerin aralığı şuradaki ilmek uzunluğu. Bak şöyle iki tanesi 1 santimi biraz geçiyor. Yani yarım santimden biraz fazla olacak arası. Şöyle bu şekilde aralıkları kendimiz ayarlayacağız. Ben böyle işaretlemeden yaptım ama siz işaretlemeden düzgün olmaz derseniz şuradan başlıyorum. Şöyle yarım santimi biraz geçiriyorum. Bakın gayet düzgün bir şekilde. Şimdi bunu daha fazlasına gerek yok. Elimde havya var. Bu lehim aleti. Bununla deleceğim ama evinizde bu aletten yoksa illaki böyle delerek yapmak isterseniz size küçük bir ipucu vereceğim. Böyle bir pense yardımıyla çiviyi böyle sıkıca tutun. Bu uç kısmını ocağınızda ısıtarak aynı delme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki bunu ocağınızın yanında yapmanız gerekecek. Havyanız yoksa. Bu da size bir püf noktası. Şimdi havyayı kullanırken de çok nazik olmalıyız. Çünkü çok hızlı bir şekilde deldiği için deliğimiz büyüyor. Bakın ben hemen değdirip çekiyorum.
altta renkli olunca delindi mi delinmedi mi diye sorabilirsiniz. Bakın gayet düzgün bir şekilde deldik. Aklınızda olsun, böyle hafif dokunuşlarla, bakın böyle tutarak, buradan göstereceğim, böyle deldiğimiz zaman gördünüz mü hemen etrafını yakıyor. O yüzden dikkat ederek, ben şuradan bakın göz kararı da eliniz alışınca hiç işaretlemeye gerek kalmadan yapabilirsiniz. Şimdi fermuarımızda böyle deldik, hazırladık. İğnemize ipimizi takıyoruz. Bunu tığ ile de yapabilirsiniz, ilmek kaydırma yöntemiyle. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi şurada ipimin ucunda düğüm yapmıyorum. Yine büyük bir şekilde bırakacağım. Bunu fermuarımızı diktiğimiz zaman çantamızın içerisinde temizleyeceğim ipimi yine. Şöyle ilk delikten batıyorum. İkincisinden çıktım. İp şöyle iğnemin altında tutuyorum ilk başta. Nakışta zincir tekniği bu. Tığ ile yaptığınızda da ilmek kaydırma olarak karşınıza çıkıyor. Bakın tekrar buraya batıyorum. Bir sonraki delikten çıkıyorum. Şu ipim yine iğnemin altında. Gördüğünüz gibi tığ ile yaptığımız görüntünün aynısını bu şekilde iğneyle de yapmış oluyoruz. Şu ipimi şöyle soldan tutuyorum. İpimin çıktığı yere batıyorum. Bir sonraki delikten çıkıyorum ve çıkarken ipimiz iğnenin altında olacak. Şöyle battık, bakın. İpi hemen altından geçiriyorum. Şu ilmekleri de tabii ki düzeltelim. Biraz katip olduğu için sert yapısı var. Hemen düzgün durmayabiliyor. Tabii ki çantayı siz istediğiniz iple örebilirsiniz. Ben bu çantayı orijinalinde rafya iple örülmüş olarak gördüm. Ama elimde çok fazla katip olduğu için katip kullandım. Şurada ipimizin bir takıntısı oldu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapacağız her iki tarafı da ve çantamıza beraber dikmeye başlayacağız. İkinci parçamızın üstünü de şimdi fermuarımı hazırlamıştım. Fermuarımıza dikeceğiz. Diğer parçayı dikerek hazırladım ben. Bakın ilk zincirin içerisinden geçirdim. Buradan da saç örgüsünün ortasından geçiyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman bir sonraki saç örgüsünün tek katından içinden geçiyorum. Bakın ortasından. Karşıdan da yine sıradaki saç örgüsüne batıyoruz. Biraz buradan batıyorum. Karşıdakinden çıkıyorum. Şöyle ipimizi de
yavaş yavaş çekelim. Kağıt ipi çok fazla çektiğimiz zaman kopabiliyor. O yüzden dikkat edin. Böyle diktiğimizde karşı taraf gibi düzgün bir dikişimiz olacak. Burayı şimdi tamamlayacağım ben. Dikme işlemini tamamladım. En son burada fermuarımızın uç kısmını kesmeden içe kıvıracağım. O yüzden bu kısmı da turuncu ipimle gel yapıyorum ki şöyle fermuarımızı açtığımızda iki taraf dikeceğiz. Bu kısım açılmasın, sağlam kalsın diye. Bu şekilde tamamlıyorum. Ve bu kısmı da bu şekilde yaptıktan sonra çeviriyorum. Şöyle şu tarafa doğru gideceğim için fermuarın içeriden de kalkmasını da engellemiş oluyoruz. Bu şekilde hem de temiz bir görüntü elde edeceğiz. Şu ipi de içerisine saklıyorum alt kısmı. Katladığımız yeri temizlemiş olduk. Sonrasında şuradan da geçiyorum. Bu şekilde bakın, diğer tarafı yapmıştım. Burayı ayırmadığım için yapmadım. Bunu da sonradan tekrar buraya dikeceğim. Aynen burada olduğu gibi ve temiz bir görüntü oluşacak hem içinde hem dışında. Şimdi ben bu kısmını dikerek tamamlıyorum. Çantamın fermuarını tamamladım. Gördüğünüz gibi arka taraftan da gösterdiğim şekilde
Şu uç kısımları tekrar böyle yaptım daha bütün dursun diye. Temiz bir görüntü oluştu ve fermuarın kalkma olasılığı da kalmadı. Şimdi bakın bu sıradan sonra burada ilmek kaydırarak aradaki körük kısmını birleştirmiştim. Burada 7 sık iğne üzerine çalıştım. 7 sık iğneyi ördüğünüz çantanın çevresine ölçerek ölçüsünü tamamlayacaksınız. Şimdi burada çanta sapımızı da şu kısımda beraber birleştirmek için önce sapımızı göstereceğim. Çantamın sapını böyle bir ayarlı kemer aparatına buradan başladım. 4 sık iğne olarak ve normal yine ara körükte kullandığımız gibi burası 7, burası 4 sık iğneden oluşuyor. Buradan başlayarak istediğim ölçüye gelene kadar öreceğim. Siz de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bakın aradaki demir parçasına sabitledim ördüğümü. Şimdi bir tane bu aparat sağ için, bir tane de sol için kullanacağım. Bu aparatlar şöyle, ikisi beraber çift de satılıyor. Tek tek de alabiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde. İsterseniz daha enli olanlar var. Daha enli de alabilirsiniz. Yani şu arada 7 sık iğne kullanmıştık. Burada da 7 sık iğne kullanmak isterseniz aynı ölçüde biraz daha enli olan aparatlardan alabilirsiniz. Şimdi burada ördükten sonra bakın aparatımızın şöyle burada birleşim noktası yok. Burası üst kısmı. Bakın burada demirin birleştiği yer alt tarafta. Burası içte kalacak şekilde ayarlayacağız. Aparatın birini taktım şu anda. Burası da tekrar gösteriyorum. Aparatımızın şöyle tuttuğumuz zaman iç kısmı, diğer aparatı taktık. Şöyle kulpumuzu düzelterek geliyoruz. Buradan geçirdim. Şimdi şu kısmı çekiyoruz. Bakın aradaki demir kulpumuzun altında kalacak. Ördüğümüz kulpun. Buradan da geçiriyorum. Bu şekilde ayarlı bir çanta sapı yapabiliyoruz. Yani sapımızı uzatıp kısaltabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kısmımızı hazırlamış olduk. Şöyle biraz daha uç kısma çekeceğim. Burası biraz daha gevşek olsun isterseniz 3 sık iğneli de yapabilirsiniz sapınızı. Ve evet bu kadar yeterli. Bak şöyle şu aparatımızda çekeceğiz kenardan kenara doğru, daha doğrusu şöyle demirimizin birleşim yerini yine iç kısmına getirelim. Bu şekilde buradan çantamıza monte edeceğiz. Şimdi şöyle gösteriyorum. Düz kısmı şu aparatımızda, burası üst kısmı,
buradan geçiriyorum. Direkt şöyle dipten dikeceğim. Ve iğneme taktım. Şöyle geçiriyorum. Gördüğünüz gibi kulpumu diktim. Burası diktiğimiz yer, yani iç kısımda kalacak. Burası da dış kısmı. Şimdi burada hem çanta sapımızı hem de çantamızın ara parçasını şöyle fermuar hizasına dikeceğiz. Hepsini beraber yapacağız. Şu kısımda ilmek kaydırarak birleştirmiştim. Çantamın ön parçasıyla ara parçasını ilmek kaydırdım. En son şuraya da batıyorum ve ara parçama batıyorum. İlmeğimi kaydırdım. Şimdi biraz ince uçlu bir tığ aldım buraya rahat batabilmek için. Pulpumuzun, bakın burası iç kısmıydı, burası dışta kalacak kısım. Kulpumu tığımın üzerine geçirdim. Buradan şöyle ve ara körüğümüze de battım. Buradan geçiriyorum. Bu kısımda sık iğne yapacağım. Çünkü kaydırma yaptığımız zaman kulpumuzu kavramayacak. Tekrar tığımı kulptan geçiriyorum. Bu kısımlardan batabilmek için ince tığ şart. Ve yine ilmekten geçtim. Şurada bir tekrar batalım. Çok katlı olduğu için biraz yine aynı yerde takıldık. Ve sık iğnemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi tığımı da eğdi. Tekrar kulpumuzdan geçiyorum. Şu aradaki sardığımız ipten battım. Yine körüğe batıyoruz. Bu sefer kolay geçirdik. Bakın buradan
düzgün bir şekilde tutturmuş olduk. 1 2 3 4 5 defa batım yaptım. Yani 5 sık iğne ile tutturduk. En son şuradan battığım zaman körüğümüzdeki son ilmeğe batmış olacağız. Diğer tığa geçiyorum. Ve şimdi çantamızın diğer tarafının parçasını buradan batıyorum. Körük kısmının üst kısmı bitti. Şimdi köşeden batıyorum. Ve burada ilmek kaydırmaya devam ediyorum. Sıradakine batıyorum. Şuraya batmışım. Şimdi şuraya batalım. Şöyle battım. Sırasıyla düzgün bir şekilde birleştireceğiz ve bu kısmı da yine çok sıkmayalım ki çantamız büzülmesin. Şöyle bu şekilde görünecek çantamız. Şimdi tüm etrafını dolaşalım. Çantamızın diğer kısmını da bu şekilde birleştirelim ve yine beraber devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi çantamı tamamladım. Her iki kulpunu da kenarda tığlarken birleştirmiştik ve son olarak kaydırma yaparak gittiğim sıranın üzerinden bir sıra daha sık iğne gittim. Yani bir önceki şu kiremit rengi olan sıradaki gibi sırayı tamamladım ve çantamızın görünümü bu şekilde oldu. Askımızı istediğimiz uzunluğa ayarlayabiliriz bu şekilde. Ara körük kısmımız ve diğer tarafımızda aynı içerisine bir ip yerleştirdim biraz dolgun görünmesi için. Gayet temiz bir işçilikle çantamızı hazırlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşana dek hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.